Tarih kitaplarında okuduğunuz, okulda öğrendiğiniz her şeyi bir kenara bırakın. İnsanlığın avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçiş hikayesi, tarihin keşfi ve medeniyetin doğuşu, hepsinin tek bir şablonu vardı ta ki o güne kadar. 1990'ların ortasında Şanlıurfa'nın çorak topraklarında bir tepenin altında bulunanlar tüm insanlık tarihini çöpe attı. Burası Göbekli Tepe'ydi. Alman arkeolog Klaus Smith'in liderliğinde başlayan kazılar arkeoloji dünyasında adeta bir atom bombası etkisi yarattı. Çünkü ana akım tarihe göre o dönemde yaşayan insanların bırakın tonlarca ağırlıktaki taşları dikmeyi, kalıcı bir kulübe yapacak teknolojileri bile yoktu. Ama oradaydılar. Mısır piramitlerinden 7000, İngiltere'deki Stonehenge'den ise tam 6000 yıl önce henüz elinde hiçbir metal alet olmayan o insanlar tarihin ilk ve en devasa anıtsal yapısını inşa etmişlerdi. Peki ama nasıl? Ve daha da önemlisi neden? Uzun süre Göbekli Tepe'nin insanlık tarihindeki tekil bir mucize olduğunu düşündük. Ancak son yıllarda ortaya çıkan Taştepeler projesi oyunun kurallarını bir kez daha değiştirdi. Göbekli Tepe yalnız değildi ve bu tepelerin içinde en sarsıcı olanı şüphesiz Karahantepe'ydi. Karahantepe'ye adım attığınızda Göbekli Tepe'deki hayvan figürlerinin aksine çok daha rahatsız edici bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. Doğrudan insana ve ritüellere odaklanmış bir dünya. Kazı alanının en derin noktasında ana kayaya oyulmuş gizemli bir oda bulunuyor. Odanın duvarından dışarıya doğru uzanan keskin hatlara sahip devasa bir insan başı heykeli ve o heykelin tam karşısında fallik sembolleri andıran dikili sütunlar. Arkeologlar buranın bir şamanik erginlenme, yani bir ergenlikten yetişkinliğe geçiş ritüel alanı olduğunu düşünüyor. Ancak Karahantepe'yi asıl gizemli kılan şey yapılış şekli değil, yok ediliş şekliydi. Bu insanlar binbir emekle o dönemin şartlarında imkansız denilecek bir işçilikle inşa ettikleri bu kutsal alanları onlarca yıl kullandıktan sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Terk etmediler, yıkmadılar. İnsanoğlunun ilk tapınaklarını içlerini tonlarca toprak, çakıl ve taşla doldurarak kendi elleriyle bilerek ve isteyerek gömdüler. Devasa bir yapıyı adeta bir insanı defneder gibi toprağın altına gömüp gittiler. Acaba neyi gizlemeye çalışıyorlardı? Gelecek nesillerin görmesini istemedikleri şey neydi? Bir felaketin habercisi miydiler? Yoksa kutsal olanı korumanın tek yolu onu karanlığa gömmek miydi? Şimdi gelin bu insanların zihnine biraz daha yaklaşmak için Şanlıurfa Müzesi'ne gidelim. Karşımızda dünyanın bilinen en eski gerçek boyutlu insan heykeli duruyor. Urfa Adamı ya da Balıklıgöl heykeli. Milattan önce 9000'li yıllara tarihlenen bu heykel 1.80 boyunda ve kireç taşından oyulmuş. Gözlerinin içinde derin bir karanlık barındıran siyah obsidyen taşları var. Elleri cinsel organını kapatacak şekilde önünde birleşmiş. Ancak bu heykelin yüzüne dikkatli baktığınızda tüyler ürpertici bir detay fark ediyorsunuz. Bu adamın ağzı yok. Heykeli yapan antik usta gözleri, burnu, kulakları en ince detayına kadar işlemişken ağız kısmını tamamen düz bırakmış. Bu bir hata olamaz. Antik dünyada ağzı olmamak bir sırrı saklamak demektir. Konuşamamak, gördüklerini anlatamamak demektir. Urfa Adamı 11.000 yıldır insanlığa bakıyor ama şahit olduğu o büyük sırrı asla söylemiyor. İşte bu dilsiz sırların, binlerce yıllık arayışın yaşandığı topraklarda insanların sadece inançları değil, yaşam kültürleri ve tatları da o kadim tarihten beslendi. Urfa mutfağı sadece mideyi doyuran bir yemek kültürü değildir. Burası ateşin, sabrın ve emeğin ritüelidir. Bu mutfağın kalbinde adeta şehrin karakterini belirleyen bir element saklıdır. İsot, Urfa'nın o yakıcı güneşinin altında günlerce bekletilen rengi kırmızıdan siyah
siyah dönene kadar terletilen bu özel biber, Urfa insanının sabrının ve doğaya meydan okuyuşunun sembolüdür. İsot, Urfa için sadece bir baharat değil, her yemeğe ruhunu üfleyen gizli bir formüldür. Ve bu formülün en kutsal buluşması çiğ köfte. Urfa'da çiğ köfte sıradan bir yiyecek gibi yoğrulmaz. Kadim bir efsaneye göre Nemrut, Hazreti İbrahim'i yakmak için bölgedeki tüm odunları toplattığında halk ateş yakamaz hale gelir. Urfalı bir kadın avladığı ceylan etini isot, bulgur ve yabani otlarla taşla ezerek pişirmeden yoğurur. İşte çiğ köfte o çaresizliğin, ateşsiz pişen emeğin hikayesidir. Bugün hala buzla ve etin sinirleri tek tek ayrılarak bakır leğenlerde saatlerce yoğrulan bu lezzet bir yiyecekten ziyade bir zanaattır. Ardından gelen Urfa kebabı sadece zırhla çekilmiş erkek koyun eti ve tuzun o kusursuz dengesidir. Sos yok, baharat yok, sadece etin kendi saf lezzeti ve yemeğin kapanışında taş fırınlardan çıkan, şerbetiyle buluştuğu an fışırdayan o sıcak şıllık tatlısı ile ağızda eriyen sade yağlı baklava. Urfa'da yemek yemek binlerce yıllık bir geleneğin sofrasına oturmaktır. Urfa'da bu ağır ve zahmetli yemekler yoğrulurken zamanı durduran, insanın manevi bir yolculuğa çıkaran başka bir ritüel başlar: sıra geceleri. Birçok insan bunu sadece bir müzik eğlencesi sanır ama yanılıyorlar. Sıra geceleri kökleri ahilik geleneğine ve antik meclislere dayanan bir tür toplumsal okuldur. Gençlerin büyüklere saygıyı, edebiyatı, müziği ve paylaşmayı öğrendiği bir disiplindir. Kürsünün etrafında toplanan insanlar çiğ köftenin ritmik yoğrulma sesine bağlamanın tellerini ortak ederler ve o taş duvarların arasında birden bir uzun hava yükselir. Urfalıların sesindeki o yanık, ciğerden gelen ton sadece bir şarkı değildir. O dağların sessizliğinin, çekilen çilelerin ve bu toprakların altında yatan binlerce yıllık gizemin çığlığıdır. Ses taşlara çarpar, yankılanır ve dinleyenin ruhuna işler. Urfa'da müzik eğlenmek için değil, dertleşmek ve arınmak için yapılır. Müziğin ve lezzetin sarhoşluğundan sıyrılıp Urfa'nın coğrafyasında ilerlediğimizde Tunç Çağı'na ve antik döneme doğru savruluruz. Karşımızda bambaşka bir gizem vardır: Harran. Bugün kerpiçten yapılmış, kışın sıcak, yazın serin tutan o dahi tasarımlı konik kubbeli evleriyle bilinen Harran, bir zamanlar dünyanın en gizemli topluluklarından birine ev sahipliği yapıyordu. Sabiler, Hristiyanlık ya da İslamiyet gibi tek tanrılı dinlerin yayılmasından önce evrenin sırrını gökyüzünde arayan, yıldıza tapan bir topluluktu. Harran'ın o devasa gözlem kulelerine çıkıp gece karanlığında gezegenlerin hareketlerini inceler, her gezegenin evrende bir ruhu ve enerjisi olduğuna inanırlardı. İşte tam da bu topraklarda bilimin, felsefenin ve mistisizmin birleştiği o meşhur Harran Okulu kuruldu. Simyanın, astrolojinin ve evrensel sırların öğretildiği bu okul Hermetizm felsefesinin de kalbiydi. Dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen bu kalıntıların arasında yürürken aslında insanlığın gökyüzünü anlamlandırma arzusunun ilk ayak izlerine basıyorsunuz. Ve tüm bu yeraltı sırlarının, lezzet ritüellerinin ve yıldız gözlemcilerinin ardından yolculuğumuz Urfa'nın kalbinde suyun şifasıyla son buluyor. Balıklı Göl. Burası sadece turistik bir mekan değil, tek tanrılı dinlerin atası kabul edilen Hazreti İbrahim ile zalim hükümdar Nemrut'un mitolojik ve teolojik savaşının yaşandığı yer. Efsaneye göre Hazreti İbrahim Nemrut'un putlarını devirdiği için devasa bir ateşin içine atılır. Ancak tam o anda bir mucize gerçekleşir. Ateş suya dönüşür, odunlar ise balığa. Bugün Balıklı Göl'de yüzen o binlerce balık o günden beri kutsal kabul edilir ve asla yenmez. Bu göl Urfa'nın taşa, toprağa, yemeğe ve gökyüzüne sinmiş olan o mistik ruhunun su halidir. İnancın, teslimiyetin ve imkansızın gerçekleştiği yerin sembolüdür.
Şanlıurfa, toprağın altında bilerek gömülmüş tapınakları, ağzı olmayan dilsiz heykelleri, İsot'un acısında saklı sabrı, sıra gecelerinde yükselen feryadı ve kutsal sularıyla insanlık tarihinin en büyük yapbozudur. Biz bu belgeselde o yapbozun sadece birkaç parçasını bir araya getirebildik. Ancak asıl büyük resim o çorak tepelerin ardında hala keşfedilmeyi ve çözülmeyi bekliyor. Merakhane'nin bu bölümünde tarihin sıfır noktasına, Urfa'nın saklı sırlarına indik. Bir sonraki gizemli yolculukta tarihin başka sayfasında buluşmak üzere. Merakla kalın.